Çocuğunuz olacağını düşünün. Kafanızda tasavvur edin çocuğunuz olmasa da. Ve çocuğunuzun doğum vakti geliyor. Şöyle bir karar alıyorsunuz. Kış mevsimine girdiğinizi düşünün. Ya şu kışı geçirelim de baharda yapalım doğumu. Yani bu doğumu erteleyelim. Ya da süresini uzatalım diyelim daha doğru olarak. Sonra bahar gelince de işleriniz güçleriniz yoğunlaşıyor. Yazın rahatlayacağınızı fark ediyorsunuz. Yaza doğru uzatalım diyorsunuz. Yazın yapalım biz bu doğumu. Böylece doğumu herhalde 9 aydan 16, 17, 18 aya falan çıkarmış oluyorsunuz. Böyle bir şey yapabilir miyiz? Yapamayız tabii ki. Böyle bir karar da alamayız. Alsak da bir işe yaramaz. Sadece kafamızda hayalden ibaret olur. Peki böyle bir şey mümkün mü? İnsan için şimdilik böyle bir şeyin mümkün olduğuna dair bir bilgim yok. Ama bunu sivrisinekler yapabiliyor. Nasıl yapabiliyorlar? Bunlar yumurtlayan canlılar arkadaşlar. Sivrisinekler toprak üzerinde genellikle yumurtalarını bırakacakları yerleri ararken karın bölgesinde dedektör gibi algılayıcı var. Isı algılayıcısı bu. Bunların en uygun ısı derecesine, yani 10 ile 30 derece arası olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yavruların uygun ortamda yumurtadan çıkmaları için ve yumurtaların herhalde sağlıklı kalması için. Onlar yumurtalarını bırakmak için bu ısı dengesini koruyabilecekleri yeri arıyorlar. Ve bayağı da bazen onlar için yorucu olabiliyor. Çünkü bu uçan hayvanlar yerde yürüyerek buraları arıyorlar. Burası enteresan bir durum. Çünkü genellikle toprağa daha çok tercih ediyorlar yumurtayı bırakmak için. Rutubetli olması gerekiyor bırakmaları gereken yer. Ve bir yer buluyorlar. Gözünüzün önüne getirin yani hayalen. Buldukları yerde ortam uygun fakat yumurtalarını bırakmıyorlar. Yağmur yağmasını bekliyorlar. Yağmur yağıyor ve orayı yumurtaları bırakmak için çok daha uygun bir ısı noktasına ve rutubetli hale getiriyorlar. Yağmur bu şekilde bir etki bırakırken sivrisinek enteresan bir şekilde yumurtalarını yine oraya bırakmıyor. Neden bırakmıyor? İşte burada insanın devresi yanıyor. Yani gebeliğini uzatıyor. Çekiliyor kenara, bekliyor. Oraya bırakacak ama bırakmıyor. İkinci bir yağmur yağmasını bekliyor. Ne zaman yağarsa artık. O ikinci yağmur yağdıktan sonra gidip kontrol yapıyor. Müsait mi değil mi ortam? Çünkü birinci yağmurdan sonra oranın kuruyacağını algılıyor, fark ediyor. Kurursa yumurtadan çıkacak larvalar da ölecektir. Bunu biliyor. Bu sebepten dolayı da oraya yumurtalarını bırakmıyor. Ve ikinci yağmurla daha uygun hale gelecektir. Ortam daha iyi rutubetli olacaktır diye bekliyor. İkinci yağmur da yağıyor. Eğer ikinci yağmurdan da tatmin olmazsa, bu da eksik oldu, yeterli gelmedi derse üçüncü bir yağmuru bekliyor. Günler de sürebilir yani üçüncü yağmurun gelmesi. Üçüncü yağmurdan sonra geliyor, bırakıyor. Artık kaç yağmur beklemesi gerekiyorsa ama genellikle sınır bu civarda maksimum. Ve o yağmurdan sonra o geciktirdiği gebeliğinden vazgeçiyor ve gidip yumurtalarını o bulduğu çukurumsu toprağın uygun yerine bırakıyor. Şimdi bu sivrisinek bu işi nasıl öğrendi? Bir eğitim mi aldı arkadaşlar? Yani gebeliği ileri bir döneme atmak da ne demek? Yani insanın kafasını durduran meseleler bunlar. Aklını mantığını durduran şeyler bunlar. Bunları böyle Aristo'nun mantığıyla falan izah edemezsiniz arkadaşlar. O yüzden yani mantık denen şey var. Mantığına güveneceksin, aklına güveneceksin, güvenmeyeceksin, batarsın. Bilginin gerçek kaynağı ya da gerçek bilginin kaynağı, öyle de diyebiliriz, vahiydir. Siz bunu vahiy ile öğrenebilirsiniz. O yüzden Cenab-ı Hak yarattığı eserlerini bize bu şekilde delillerle sıra dışı hadiseleri kanunlar çerçevesinde göstererekten bize öğretiyor. Bize kendisini tanıttırıyor. Bize de ona uygun kulluk yapma gayreti düşüyor. Burada enteresan olan bir hadisede o yumurtaların sivrisinek bıraktıktan sonraki davranışı. Örneğin ne gibi? Yumurtaların da
çatladıktan sonra oradan larvalar yani yavrular çıkıyor ama çıktıkları yerde bildiğim kadarıyla, hatırladığım kadarıyla diyeyim, belirli bir süre kalmaları gerekiyor. İşte o yüzden o ısı ve rutubet dengeli ortama ihtiyaç var. Fakat yumurtalar enteresan bir şekilde sivrisinek yumurtladı gitti. Artık onun bir bağı kalmadı o yumurtalarla. Yumurtaların bazıları eğer ısı dengesizliğini sezerlerse çatlamıyorlar. İçerideki genetik kod işlemeye başlıyor ve sakın çatlama emri geliyor. Ama yaşayabilecek diyelim ki işte 100-200 tane bıraktı diyelim. Bir kısmı çatlıyor diyelim, bir kısmı çatlamıyor. Çünkü bu taraftaki ortam larvaların yaşamasına müsait değil. Bunu fark ediyor yumurtalar. Ya yumurta bunu nereden fark ediyor? Hadi sinek biraz etrafına bakıyor, görüyor, ediyor, kokluyor falan uçuyor da yumurta nereden biliyor bunu? İçerideki genetik kod yani yazılım, bir yazılım var orada. O işliyor, o engelliyor. Aman çatlama bu ölür diyor. Gerekli ısı dengesi havada ve bulunduğun ortamda sağlanınca biz sana bildireceğiz bunu. Yumurtanın içinde senin bilmediğin bir ısı algılayıcı sistemi var arkadaşlar. O yavru ölmesin diye Allah öyle bir sistem yapmış. Yani düşünün. Orada bir yazılım varsa, işliyorsa o yazılımın bir de yazılımcısı vardır. Onu yazan kim? Allah'tan başka kimseyi gösteremezsiniz ki. Yok ki. Ben yaptım diyen başkası yok. Her şeyle delilleriyle ortada. Kendisi zaten söylüyor. Elçilerimi göndereceğim size. Dileyen uyar, dileyen uymaz. Dileyen Allah'a bir yol tutsun. Herkesi de kendi iradesiyle baş başa bırakıyor. Ama vakit gelince de her canlı ölümü tadacaktır diyor.